1071 Malazgirt Meydan Muharebesi. Tarihin akışını değiştirecek iki büyük komutanın karşı karşıya geldiği an. Fetihlerin babası olarak anılan Sultan Alp Arslan, Büyük Selçuklu'nun hükümdarı olarak sadece bir zafer değil, Türk milletinin yüzyıllar boyunca aradığı yurdu, onlara kazandıracak bir zaferin peşinde. Roma İmparatoru Roman Diyojen, Roma'nın son büyük ordusunun başında. İmparatorluğunu ya eski kudretli günlerine döndürecek ya da Roma, bu savaştan sonra zamanla tarihin tozlu sayfalarındaki yerini alacak. Ve şimdi bu iki efsane komutan, imparatorluklarının gururunu, halklarının geleceğini ve kendi şanlarını savaşa bağlamışken, tarihin akışını değiştirecek olan sorular şunlar. Kim bu büyük savaşı zaferle taçlandıracak? Kim tarihin tozlu sayfalarındaki yerini alacak? Ve en önemlisi kim Anadolu'ya çağlar boyunca hükmedecek? Anadolu, çağlar boyunca nice medeniyetin göz diktiği, uğruna savaşlar verdiği bir coğrafya oldu. Grekler tanrılarına tapınaklar adadı, Romalılar yollarla imparatorluklarını genişletti, Persler bu topraklarda hüküm sürdü. Bu bereketli topraklar uğruna defalarca kılıçlar çekildi, ordular yürüdü ama hiçbiri kalıcı olamadı. Ancak ilk kez bir kavim, Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarından yalnızca savaşmak için değil, yurt edinmek için geliyordu. ...1037 yılında kurulan Büyük Selçuklu Devleti, sadece 18 yıl içinde Roma'nın sınırlarına dayandığında, büyük bir fırtınanın yaklaştığını herkes anlamıştı. 1063 yılında, Selçuklu'nun kurucusu Tuğrul Bey'in ölümünden sonra tahta Alp Arslan geçti. Muhammed Alp Arslan zorluklar içinde yetişmişti. Bu zorluklar onu korkusuz bir savaşçıya, usta bir komutana dönüştürmüştü. Tahta çıkar çıkmaz içeride düzeni sağladı, ardından yönünü batıya çevirdi. Ordusunun bir kısmını Doğu Roma topraklarına gönderirken, kendisi Gürcistan üzerine sefere çıktı. Hristiyan dünyası için kutsal sayılan Ani Kalesi'ni fetheden Alp Arslan'ın amacı artık açıktı. Gürcistan'ı denetim altına alarak Anadolu'yu çevrelemek ve Doğu Roma'yı, Türk akıncılarının insafına kalmış savunmasız bir ava çevirmek. Türk akıncıları çoğunlukla süvarilerden oluşuyordu. Her Türk savaşçısı, at üzerinde doğar, at üzerinde yaşar, at üzerinde ölürdü. At onlar için bir ulaşım aracı değil, adeta bir uzuv gibiydi. Üstelik okçulukta ustaydılar. At üstünde, sanki yere basıyorlarmış gibi nişan alır, ölümcül vuruşlar yaparlardı. Savaş meydanında, şaşırtıcı manevralarla düşmanı hem şaşırtır hem de yıldırırlardı. Ama bu yetenek tesadüf değildi. Çocuk yaşta keçilerin sırtında başlayan eğitim, zamanla atla neredeyse tek vücut haline gelen bir savaş sanatına dönüşürdü. 8. yüzyıldan sonra Türkler Müslüman olunca, onlar için ölüm yalnızca bir son değil, Allah yolunda cennetin anahtarı da olmuştu. İşte bu özelliklerle Selçuklular, kısa sürede Orta Asya'yı, İran'ı, Irak'ı, Kuzey Hindistan'ı, Desti Kıpçak'ı ve Suriye'yi kontrol altına almıştı. Ve şimdi gözlerini Anadolu'ya dikmişlerdi. Romalılar cephesinde ise, yüzyıllar boyunca dünyanın süper gücü olan Roma İmparatorluğu, 375 yılında başlayan kavimler göçüyle sarsıldı.
Orta Asya'dan harekete geçen Hunlar, önlerine çıkan kavimleri bir dalga gibi Avrupa'nın içlerine doğru sürdü. Bu dev göç dalgasının ardından patlak veren iç karışıklıklar Roma'yı temelinden sarstı. Ve sonunda 395 yılında imparatorluk ikiye bölündü. Batı Roma ve Doğu Roma. Batı Roma, milattan sonra 476 yılında yıkıldı. Ve tarihin garip bir cilvesi olarak, bu çöküşü başlatan kavimler göçünün arkasında Türklerin ilk ataları olan Hunlar vardı. Doğu Roma ise varlığını 1453 yılına kadar sürdürdü. Ta ki bir başka Türk devleti, Osmanlılar, Konstantinopolis'i fethedip bu kadim mirasa son verene kadar. Fakat bu sonun gerçek başlangıcı, henüz o tarihten yüzyıllar önce yine bir Türk devleti olan Selçukluların Anadolu'ya ayak basmasıyla başlamıştı. Türklerin Anadolu'ya gelişiyle birlikte Doğu Roma İmparatorluğu doğu sınırlarında ciddi bir tehditle karşı karşıya kaldı. Ama içeride de durum pek iç açıcı değildi. 1067 yılında İmparator Konstantinos Dukas ölmüş. İmparatorluk çalkantılı bir döneme sürüklenmişti. İmparatoriçe Eudokia Makrembolitissa, Augusta unvanını alarak tahtın başına geçti. Ölen imparatorun kardeşi Caesar Ioannis Dukas'la birlikte çocuk yaştaki oğulları 7. Mihail ve Konstantinos adına naiplik görevini üstlendi. Yani imparatorluğu fiilen artık Eudokia yönetiyordu. Ancak Eudokia'nın önünde büyük bir sorun vardı. Doğudaki Roma orduları Türk akınlarını durduramıyor. Her geçen gün yeni bir yenilgi haberi başkente ulaşıyordu. Bu gidişatın değişmesi gerekiyordu. Ama Eudokia, bir imparatoriçe olarak ordunun başında sefere çıkamazdı. Bu yüzden cesur bir karar alması gerekiyordu. Saraydaki rakiplerini gölgede bırakacak ve düşmanlarına meydan okuyacak yeni bir figüre ihtiyacı vardı. O figür hem komutan olmalıydı, hem de onunla evlenerek meşruiyet kazandıracağı bir eş. Ve gözünü karartarak yeni bir ismi sahneye çıkardı. Roman Diyojen. Doğu'nun çöküşüne meydan okuyacak yeni imparator. Kapadokyalı soylu bir aileden gelen Roman Diyojen, Bizans ordusunda gösterdiği cesaret ve başarılarla tanınan tecrübeli bir komutandı. Ancak olayların garipliği tam da burada başlıyordu. Çünkü Diyojen, İmparator Dukas'ın ölümünden hemen sonra tahta çıkmak için bir darbe girişiminde bulunmuştu. Bu yüzden tutuklandı ve bir zamanlar ihanetle suçlanarak zindana atıldı. Yani bugün Eudokia'nın evlenmeyi düşündüğü adam, daha düne kadar bir hain olarak zincire vurulmuştu. Bizans'ın soylu aileleri, yüksek rütbeli generaller, hepsi bu evliliğe şiddetle karşı çıktı. Ama Eudokia kararından dönmedi. Tüm itirazlara rağmen Diyojen'le evlendi. Hatta Roman Diyojen'in kendisi bile bir gün imparator olacağını hayal etmemişti. Zindandan çıkan bu adam, 1068 yılında taç giyerek Roma tahtına oturdu. Artık doğuda ilerleyen Türkleri durdurmak, içerideki entrikaları bastırmak ve çökmenin eşiğine gelmiş imparatorluğu yeniden ayağa kaldırmak onun omuzlarındaydı. Artık Roma'nın son umudu, yeni imparator Roman Diyojen'di. İmparator seçilen Roman Diyojen hiç vakit kaybetmeden 1069 yılında sefere çıkmaya karar verdi. Bu onun ilk seferiydi. Hedefi ise Anadolu'da Türk akıncıları ve Kuzey Suriye'ydi. Kuzey Suriye, Fatımiler, Selçuklular ve Bizans arasında bir tampon bölge konumundaydı. Diyojen bu sefer sırasında bazı yerel başarılar elde etti.
Ancak nihai bir zafer kazanamadan geri dönmek zorunda kaldı. Yine de bu küçük zaferler onun otoritesini güçlendirmiş ve ileride daha büyük bir ordu toplamasına zemin hazırlamıştı. Öte yandan Sultan Alparslan, Gürcistan seferinden büyük bir zaferle dönmüştü. Ancak İslam dünyası sakin değildi. Bizanslılar Suriye'ye doğru ilerliyor. Bölgenin hakimi olan Şii Fatımiler ise bu tehdide karşı etkili bir savunma gösteremiyordu. Bu zayıflık, özellikle Mısır'daki Sünni halk ve ulema arasında büyük rahatsızlık yarattı. Fatımilerin Şii yönetimine karşı yıllardır biriken tepki artık taşmıştı. Durumu fırsat bilen Mısır'daki Sünni önde gelenler, Selçuklu Sultanı Alparslan'a çağrıda bulundu. Amaçları netti: Şii Fatımi hakimiyetini sona erdirmek ve Mısır'ı tekrar Sünni dünyaya kazandırmak. Sultan Alparslan bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Yaklaşık 100.000 kişilik büyük bir orduyla harekete geçti. Önce Suriye'yi güvence altına alacak, ardından Mısır'a ilerleyecekti. Selçuklu ordusu kısa sürede Suriye'yi kontrol altına aldı. Komutanları Kudüs'e kadar ilerledi. Bu gelişmeler İslam dünyasında yankı uyandırdı. Mekke emiri, ardından Medine'nin ileri gelenleri Alparslan'a bağlılık bildirdi. Böylece hem Sünni hilafetin hem de Selçuklu otoritesinin İslam dünyasında etkisi daha da pekişti. Ancak Roman Diyojen'in büyük bir orduyla yeniden Anadolu'ya geçtiği haberi ulaştığında Sultan Alparslan bir tercih yapmak zorunda kaldı. Aslında Alparslan, Roma İmparatorluğu ile doğrudan bir çatışmayı ertelemek, Mısır seferine devam etmek istiyordu. Nitekim ordusunun büyük bölümü hala bu hedef doğrultusunda Suriye'deydi. Ancak Romalıların ilerlediği haberiyle birlikte ordusunun büyük kısmını Suriye'nin fethinde bırakarak daha küçük bir kuvvetle geri dönmeye karar verdi. Diyojen'in önünü kesmek zorundaydı. Bu noktada belki de en büyük eksiklik, zamanında ve doğru bilgiye dayanan bir istihbarat sisteminin yokluğuydu. Türkler, Bizans ordusunun gerçek büyüklüğünden habersizdi. Bu yüzden Sultan da büyük ordusunu geride bırakmıştı. Fakat karşılarına çıkan Roma ordusu, önceki seferlerle kıyaslanamayacak kadar kalabalık ve güçlüydü. Gerçek durum netleştiğinde, Alparslan çevredeki Türkmen beylerine ve Anadolu'daki akıncılara haber gönderdi. Destek kuvvetleri derhal geri çağrıldı. Ancak asıl ordu hala Suriye'deydi. Dahası, Dımaşk kuşatması öyle çetin geçiyordu ki, oradaki birliklerin hareket etmesi mümkün değildi. Sultan, bu kuvvetlerden yararlanamayacağını biliyordu. Sayıları yetersiz olsa da Sultan Alparslan elindeki sınırlı kuvvetle savaşmaya karar verdi. Anadolu'da akınlarda bulunan Türk beyleri geri çağrıldı ve orduya katıldı. Selçuklu ordusunun ana omurgasını her zaman olduğu gibi Türkler oluşturuyordu. Ancak bu kez yalnız değillerdi. Sultan, bölgedeki çeşitli topluluklardan da destek istedi. Mervanilerin gönderdiği Kürt savaşçılar ve bölgedeki Arap müttefikler de sultanın çağrısına kulak verdi. Çünkü bu artık yalnızca bir sultanla bir imparatorun savaşı değildi. Bu, İslam dünyasının kaderini belirleyecek bir mücadeleydi. Eğer Müslümanlar bu savaşta yenilirse, Romalılar inançsız saydıklarına, yani bölge halkına asla merhamet göstermeyecekti. Üstelik Mervaniler ve Arap aşiretleri daha önce Sultan Tuğrul Bey'e bağlılık yemini etmiş, Selçuklu sancağının gölgesini bir güvence olarak görmüştü. Selçuklu Türkleri de onları hem Romalılardan hem de Şii Fatımilerden korumuştu. Şimdi ise o sancağı taşıyan Alparslan'a sadakatlerini kanıtlama zamanıydı. Malazgirt ve Ahlat arasındaki Rahva Ovası'na gelen Sultan Alparslan, ordusunun su ihtiyacını karşıladıktan sonra Muratsuyu yörelerinde karargah kurdu. Buradaki yüksek tepeleri ele geçirerek ovayı kontrol altına aldı. Öte yandan, Bizans İmparatoru, ordusuyla Malazgirt'ten hareket ettikten kısa bir süre sonra, Selçuklu ordusunun çok yakınlarda olduğunu ve ovaya hakim olduğunu öğrenince, hızla harp düzeni almak için hazırlıklara başladı.
Doğu Roma ordusunun kalabalıklığı karşısında Selçuklu komutanları endişelenirken, Sultan Alparslan, savaşın sadece bir zafer değil, bir varoluş mücadelesi olduğunu daha iyi anlamıştı. Eğer bu muharebede yenilgi yaşanırsa, sadece Selçuklu devleti değil, tüm İslam alemi için büyük bir darbe olacaktı. Sultan Alparslan'ı derin düşünceler içinde gören hocası Ebu Nasr Muhammed, hem onu hem de etrafındaki komutanları teselli etmek için şöyle seslendi. Ey Sultan, sen Allah'ın adaletini yeryüzüne yaymak için mücadele eden bir mücahitsin. Bu ordu sadece toprak için değil, hakikat için yürümektedir. İslam beldelerindeki bütün Müslümanların duaları seninledir. Bu sebeple cuma namazından sonra düşmana saldır. Bil ki Allah'ın zaferi müminlerin üzerinedir. Ebu Nasr Muhammed'in bu sözleri yalnızca Sultan Alparslan'ı değil, etrafındaki komutanları da derinden etkilemişti. İçlerindeki endişeyi hafifletmiş, karanlıklar içinde bir umut ışığı yakmıştı. Aynı gün, İslam halifesi Kaim bi Emrillah, Sultan Alparslan için yazdığı hutbeyi tüm İslam dünyasına ulaştırmıştı. Bu hutbe, 26 Ağustos Cuma günü her camide okundu. Allah'ım, İslam'ın sancaklarını yükselt, sana kulluk için her şeyini feda eden mücahitleri yalnız bırakma. Sultan Alparslan'ı düşmanlarına karşı muzaffer kıl, askerlerini meleklerinle teyit eyle. Zira o, senin rızan için her şeyini gözünü kırpmadan feda ediyor. O, senin yolunda ve dininin üstünlüğü için savaşıyor. Sen de onu öylece koru, düşmanlarını kahret. İslam topraklarında, Medine'den Mekke'ye, Kudüs'ten Halep'e kadar her camide aynı hutbe okundu, aynı dua yapıldı. Sultan Alparslan'ın mücadelesi artık sadece bir ordunun savaşı değil, tüm İslam aleminin ortak duası haline gelmişti. 26 Ağustos günü, Cuma namazından sonra iki taraf da nihayet savaşa hazır hale geldi. Selçuklu askerleri birbirleriyle helalleşip vedalaşarak son hazırlıklarını yapmışlardı. İmparator Diyojen, ordusunu geleneksel Roma askeri kaidelerine göre düzenlemişti. Askerleri taburlar halinde dizerek savaş hattı oluşturan İmparator Diyojen, Selçuklulara karşı büyük bir harekat başlattı. Rum ordusunun tozu dumana katarak hareket ettiğini gören Sultan Alparslan da hemen karşılık vermek üzere ordusunu harekete geçirdi. Ve böylece Anadolu'nun kaderini belirleyecek büyük savaş başladı. Türklerin yaylarının menzilleri uzun olduğundan Selçuklu okçuları, Rum ordusunun sağ ve sol kanatlarındaki süvariler üzerine ok yağmuru yapmaya başladılar. Okçuların yoğun saldırısı karşısında merkezdeki zırhlı birlikler hemen savunma pozisyonu alarak kanatlardaki süvarilere destek vermeye çalıştılar. Ancak kısa süre içinde iki ordu birbirine yaklaşarak şiddetli bir çarpışma başladı. Selçuklu merkezi bir müddet Rum ordusu ile mücadele ettikten sonra Sultan Alparslan'ın emriyle düzenlerini bozmadan geri çekilmeye başladı. İmparator Diyojen bu geri çekilmeyi gerçek bir geri çekilme olarak değerlendirip ordusunun tamamına hücum emri verdi. Bu an adeta savaşın sona erdiği izlenimi uyandırmıştı. Rum ordusu zaferin kokusunu alarak ganimet ve esir peşine düşerken ihtiyat kuvvetlerinin disiplini de bozulmuştu. Fakat bu sadece bir tuzaktı. Sultan Alparslan, Rum ordusunun peşinden gelmesini ve tepelerde saklanan Selçuklu askerlerinin pususuna düşmelerini istiyordu. Ağır zırhlı Rum ordusu, hafif Selçuklu atlılarına yetişebilmek için
fazlasıyla efor sarf ederek yorulmaya başladı. İmparator, disiplinin kaybolmaması için emirler veriyor, ancak kaçan düşmanı takip eden ordusunu durdurmakta zorlanıyordu. Sultan Alparslan, ustaca uyguladığı bu sahte geri çekilme manevrasıyla Rum ordusunu tam anlamıyla tuzağa düşürmeyi başarmıştı. İmparator Diyojen, Selçuklu ordusunun pusu hatlarına kadar ilerlemişti ve artık karargahından oldukça uzaklaşmıştı. Zamanın geldiğini düşünen sultan, savaş borularının çalınmasını emretti. Boru sesleriyle birlikte saklandıkları pusulardan hızla çıkan Selçuklu atlıları, Rum ordusunun sağ ve sol kanatlarına saldırdılar. Sultan Alparslan da geri çekilen askerlerini durdurup merkez hattına yönelerek onları yeniden hücuma geçirmelerini emretti. Az önce zafer kazandığını düşünen ve kaçan düşmanı takip eden Rum ordusu bir anda neye uğradığını şaşırmıştı. Selçuklu darbeleriyle sarsılan Roma merkez hattı hızla çember içine alındı. Bu sırada Roma sağ kanadında bulunan Uz ve Peçenek Türk atlıları Rum saflarından ayrılıp Selçuklu safına katıldılar. Bu durum Rum ordusunun sağ kanadının tamamen çökmesine ve dağılmasına yol açtı. Merkezdeki Ermeni piyadeleri de dağılıp kaçmaya başladılar. Ermenilerin kaçışını gören ihtiyat kuvvetlerinin komutanı Andronikos Doukas, Roma ordusunun kısa sürede tamamen kuşatıldığını görünce İmparator Diyojen'in öldüğünü ilan etti ve savaş alanını terk etti. Sonunda Kurt Kapanı'na alınan Roma ordusu, Selçuklu ordusu tarafından kuşatıldı. Kuşatılan ordunun büyük bir kısmı kılıçtan geçirilirken, çok sayıda general ve asker de esir alındı. Askerlerin bir kısmı ise kaçmayı başararak canlarını kurtarabildi. Ayrıca İmparator Roman Diyojen de esirler arasındaydı. Müslümanlar büyük bir zafer kazanmıştı. Savaşın ardından Sultan Alparslan, Bizans İmparatoru Roman Diyojen'in hayatını bağışladı ve onu serbest bırakarak ülkesine geri gönderdi. Ancak mağlup imparatora kendi halkı aynı merhameti göstermedi. Gözlerine mil çekildi, ardından da hayatına son verildi. Türkler içinse yeni bir çağ başlıyordu. Artık Anadolu'nun yeni efendileri onlardı. Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Malazgirt'te açtığı bu kapı, kıyamete kadar Türk yurdu olarak mühürlenmişti.